Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle karşınıza geldim. Anne yemeği olarak bildiğimiz, hepimizin çocukluğunda annemizin yaptığı o mis kokulu yemekleri özleriz. Bu da onlardan biri arkadaşlar. Yaz türlüsü de diyebiliriz. Nefis bir güveç yapacağım. Yapılışı da çok kolay. Hemen 5 dakikada hazırlanıp belki biraz pişmesi daha fazla sürebilir ama yapılması çok kolay. Ziyafet davet sofralarınıza, misafirlerinize çok yakışacak bir yemek. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Şimdi 300 gram kadar kuzu kuşbaşı etim var. Kasabımdan kuşbaşımı alırken oradan sıyırdığı yağları da aldım arkadaşlar. Bu yağlar da yemeğimize hem lezzet katacak hem de ziyan olmamış olacak. Bu yağları da güzelce şöyle minik minik doğruyorum. Bu önemli bir püf noktası. Eğer güveciniz daha lezzetli, daha kıvamlı oluyorsanız mutlaka ya biraz kuyruk yağı ya da dediğim gibi benim yaptığım gibi iç yağından kuzunun parçalayıp koyarsanız çok daha güzel olur. Şimdi önce bunları güzelce ben parçaladım. Gördüğünüz gibi güvecimin altına bunları yayıyorum. Alta bunlar gelecek, eriyecek ve tat katacak. Üzerine de etlerimi atıyorum. Güveç yaparken püf noktası arkadaşlar dizilme sırası. Pişme süresine göre geç pişen malzemeleri alta koyacağız. Daha çabuk pişenleri üste koyacağız. Şimdi bir adet soğanım var. Soğanımı da iri iri doğruyorum. Çünkü uzun süre pişeceği için erimesin soğanlar. Çok minik doğramayın arkadaşlar. Soğanlarımı da etlerimin üzerine yayıyorum. Nefis bir şekilde lezzetlenecek bunlar burada. 6 diş sarımsağım var. 3'ünü şimdi atıyorum etimin üzerine. 3'ünü sonra atacağım. Şimdi bir adet güzel patatesim var. Soydum, yıkadım. Patatesimi de aynı iri iri koyuyorum. Çünkü altta kuzu eti çabuk pişer ama yine de et geç pişeceği için sebzelerimizi çok küçük yapmamalıyız. Yoksa etimiz pişene kadar sebzemiz erir. Sebzemiz yumuşadı eriyor diye kapatırsak da etimiz sert kalır. Bu püf noktalarına dikkat ederseniz herkes muhteşem, çok lezzetli türlüler yapabilir. Şimdi bir de pijamalı soyduğum patlıcanımı ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Her şeyden birer adet kullanıyorum. Evde olan malzemelerle. Patlıcanımız da çok minik olmayacak. Patlıcan da çünkü çabuk pişer biliyorsunuz. Şimdi bunları da güzelce güvecimizin içine yerleştiriyoruz. Elimizle de bastırıyoruz. Muhteşem bir lezzet olacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Şimdi bir adet de kabağım var benim. Kabaklarımız da aynı patlıcan gibi. 4'e bölüyoruz. İri olarak, çok küçük değil. Bunları da içine atıyoruz. Bir adet havucum var. Böyle minik bir havuç, çok büyük değil. Havucumu da böyle bir 4'e bölüp bunları da iri iri. Nefis. Renk de harika. Şimdiden belli, çok güzel oldu. Bir adet kapya, bir adet de yeşil biberim var. Biberlerimi de aynı şekilde iri iri. Güveç yapmak bu kadar kolay ve çabuk arkadaşlar. Sadece biraz pişme süresini bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi misafirlerinize bile alnınızın akıyla çok büyük keyifle sunabilirsiniz arkadaşlar. Biberlerimizi de güzelce yerleştiriyoruz. Yer aça koyuyoruz. Şimdi bu kalan 3 adet sarımsağımı tekrar aralarına yerleştiriyorum. Son olarak da 2 adet domatesim var.
Domateslerimi güzelce, onları da çok küçültmeden doğruyorum. Bu yemeğin lezzetsiz olma gibi bir şansı yok arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet çıkacak ortaya. Umarım şimdiye kadar hiç yapmayı denememiş olan bayanlar, beyler mutlaka bunu denerler. Domateslerimi güzelce güvecimin üstüne yayıyorum. Oh, harika. Malzemem de tam güvecime uygun oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi baharatlandıracağız. 1 yemek kaşığı domates salçama 1 su bardağı su koyuyorum. Ve domates salçamı güzelce sulandırıyorum, açıyorum. Bütün koyacağım su bu kadar arkadaşlar. 1 yemek kaşığı salçaya koyduğum 1 su bardağı su. Başka su koymayacağım. Domatesin ve sebzelerin suyuyla, etimin suyuyla yavaş yavaş pişecek. Şimdi baharatlandırmaya, lezzetlendirmeye geldi sıra. Şöyle 3 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Tuz tamamen sizin keyfinize bağlı. Siz istediğiniz kadar koyun. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Ama benim çok sevdiğim, bu ara çok kullandığım defne yapraklarım var. Onları da aralarına koymak istiyorum. Hem şifasından faydalanalım, çok şifalı, hem de ete gerçekten muhteşem bir koku, muhteşem bir lezzet veriyor. Şimdi altına etimin iç yağını koyduğumuz için içim rahat. Sadece 1 yemek kaşığı, 1-2 yemek kaşığına yakın çok azıcık zeytinyağı koyuyorum. Başka da yağ koymuyorum. O yağ çünkü yeterli gelecek bize. Şimdi bu hazırladığım salçalı suyumu da yemeğimin üzerine döküyorum. Yemeğimin bütün olayı bitmiştir arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıyorum. Fokur fokur kaynayana kadar ocağımda yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte sebzelerim güzelce yumuşayana kadar kontrollü olarak pişireceğim. Evet arkadaşlar, bakın fokur fokur kaynamaya başladı şimdi. Çok güzel. Ben altını kısıyorum kısık ateşte. Güzelce sebzelerim yumuşayana kadar buharıyla, suyuyla güvecimin içerisinde pişecek. Ama bu arada söylemek istiyorum, güveciniz yoksa hiç çekinmeyin. Normal tencerenizde seramik olabilir ya da çelik olabilir. Tencerenizde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güvecim nefis bir şekilde pişti. Görüyorsunuz hala içten içe fokur fokur kaynıyor. Halbuki 5 dakika oldu altını kapatalı. Şimdi son dokunuş olarak şöyle top kekik koyuyorum. Kekiği her zaman en son aşamada koymak lazım. Çünkü biliyorsunuz kekik mutlaka acılaştırır fazla kalırsa. Arkadaşlar ben yemeğimi kısık ateşte 1 saat fokur fokur değil, ağır ağır kaynayarak pişirdim. Daha fazla pişirmeyi sevmiyorum. Öyle erimiş 2 saat 3 saat pişmiş güveçlerden ben pek fazla hoşlanmıyorum. O yüzden 1 saat kısık ateşte güvecimin pişmesi yeterli. Sebzelerinizi kontrol edin ve o şekilde yemeğinizi ayarlayın. Şimdi size servis edip son olarak göstermek istiyorum. Harika bir yemek oldu. Harika güveçte türlüm hazır. Güveçte dediğime bakmayın. Siz çelik tencerenizde, seramik tencerenizde, istediğiniz tencerede pişirebilirsiniz. Yeter ki gösterdiğim aşamalarda yapın. Umarım tarifimi beğenip siz de evlerinizde denersiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Ellerinize sağlık. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de gelecek harika tarifi kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.